Merhaba dostlarım, ben psikolog İsmail Durmuş. Çözüm Ol programına hoş geldiniz. Bugün Çözüm Ol programında özgürlük konusunun ikinci kısmını konuşacağımı söylemiştim. Sonuna kadar izlerseniz özgürlüğümüze dair bulduğum çözüm önerilerini sizinle paylaşacağım. Bu kısımda öncelikli olarak özgürlüğün beyin fizyolojisinde ve psikolojik anlamda ne ifade ettiğini konuşalım. Bir önceki programda bazı sorular sormuştum. Yorumlarda cevaplamanızı istediğim o soruları kendi düşüncelerinizde, iç dünyanızda cevaplamaya çalıştığınızı tahmin ediyorum. Peki bahsettiğim tüm bu sorulara ve bu konulara cevap verip çözüm olmaya çalıştığınızda ne olacak? Anlatayım. Beyin fizyolojisi bize insan beyninin empati yeteneğiyle donatıldığını gösteriyor. İnsanlar sosyal varlıklardır. Başkalarına yardım etmek aslında kendi mutluluklarını arttırır. Bunu az çok biliyorsunuz. Empati ise insan beyninin doğal bir özelliğidir. Ve beyin fizyolojisine göre empati, yardımseverlik beynin ödül merkezini aktive eder. Harvard Üniversitesi'nden bir araştırmaya göre yardım etmenin beyin kimyasallarını olumlu yönde etkilediğini ve bireylerde tatmin duygusu yarattığını kanıtladı. Harvard Üniversitesi'nin bu çalışması başkalarına yardım etmenin dopamin seviyesini, yani mutluluk veren beyin kimyasalını arttırdığını ve bireyin mutluluk hissini pekiştirdiğini ortaya koydu. Özgürlük de böyledir aslında. Yalnızca bireysel bir kazanım değil, toplumsal bir denge oluşturur. Yani yardım ettiğinizde veya bir sosyal probleme destek olduğumuzda mutlu ve huzurlu hissediyoruz. Ödevini yapmış bir çocuk gibi, bir öğrenci gibi rahat oluyoruz. Bu da pozitif bir etki oluşturuyor haliyle. Bu konunun dışında çözüm olmakla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü çözüm üretmek insanın doğasında vardır. Bu toplumsal bir ihtiyacın ötesinde biyolojik bir gerçektir. Yani bir insan bir sorun gördüğünde ilk tepkisi ahvah edip, hayıflanıp, üzülüp bir de olaya çok kötü bir açıdan bakabilir. Bu insan ketum olup tepki göstermeyip sakince durumu düzeltmeye çalışan biri de olabilir. Her ne kadar ahvah etseniz de, panik içerisinde olsanız da işin sonunda hepimiz bir çözüm arayışına girip sorunu düzeltmeye çalışırız. Bu da bize ileride yaşayacağımız sorunlarda hayat dersi vermektedir. İşte bu nedenle çözüm üretmek bence insanın kendini aşmasını sağlar. Bu nedenle olaylara çözümcül yaklaşmak doğamızda var ve biyolojik bir gerçektir dedim az önce. Peki özgürlük bireysel olduğu kadar toplumsal ve ekonomik olarak nasıl etkilenir? Biraz bundan bahsedeyim. Bir düşünün, bu dünya genelinde milyonlarca insan yoksulluk sınırında yaşıyor. Bu insanlar hayallerini gerçekleştirmek bir yana temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile özgür değil. Ekonomik koşullar bireylerin eğitime, sağlığa ve fırsatlara erişimini doğrudan etkiler. Birleşmiş Milletler'in yoksulluk raporlarına göre dünya nüfusunun %10'u aşırı yoksulluk içerisinde yaşıyor. Yani 700 milyon insan. Bu bireyler için özgürlük o zaman neredeyse bir hayal. Buna örnek olarak şunları söyleyebilirim. Ekonomik özgürlük fırsat eşitliğiyle başlar. Herkesin aynı imkanlara sahip olduğu bir dünyada gerçek özgürlükten o zaman bahsedebiliriz. Bugün Finlandiya'nın eğitim sisteminden ilham alabiliriz mesela. Bu sistem eşit eğitim imkanlarıyla bireylere ekonomik bağımsızlık kazandırıyor. Finlandiya gibi ülkelerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması bireylere ekonomik bağımsızlık kazandırıyor. Ancak dünyanın birçok yerinde insanlar ekonomik eşitsizlikler nedeniyle özgürlüklerini kaybediyor. Bu durum ise toplumsal çatışmalara ve adaletsizliklere yol açıyor. Robert Kiyosaki'nin bir sözü vardı Zengin Baba, Yoksul Baba romanında. Para, güç ve özgürlüktür demişti. Yani ekonomik özgürlüğün bireyleri özgür hissettirdiğini söylüyor. Bir diğer konuya gelecek olursak, özgürlük sorumlulukla el ele yürür. Bu basit bir hak değil, aynı zamanda bir görevdir. Ahlaki değerler ve vicdan bu sınırları anlamamıza yardımcı olur. Ahlaki değerler eşit hakların olmasını da destekliyor. Toplumda kaos olmadan özgürce yaşamak istiyorsak birbirimizin haklarına saygı göstermek ve birbirimize destek olmak zorundayız diye bahsediyor. Özgürlüğün ahlaki önemi işte bu nedenle önemlidir. Mahatma Gandhi'nin de dediği gibi, sadece zarar vermeyen şeyi yapmaya hakkın vardır. Ayrıca gerçekten özgür olmak
ve özgür hissetmek için geçmişin yüklerinden kurtulmak gerekir. Ruhsal özgürlük, bireyin kendisiyle barışık olmasıyla başlar. Kendisiyle barışık olan bir birey, yaptığı işlerde de başarılı olur. Bu nedenle ruhsal özgürlük devreye giriyor. Ruhsal özgürlük ise bireyin korkularından ve ön yargılarından sıyrılmasıdır. Ve ruhsal özgürlük bireyin kendisini kabul etmesiyle başlar. Günümüzde bireylerin ruhsal özgürlüğü de tehdit altında maalesef. Psikolojik özgürlük bireyin içsel huzurudur. Ancak depresyon, kaygı bozuklukları gibi durumlar bu özgürlüğü kısıtlar. Ruhsal ve mental bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı olan DSM-5'e göre kronik stres, kaygı ve travma bireylerin özgür düşünmesini engelleyen temel faktörler arasındadır. Çözümünde ise ancak mindfulness, meditasyon gibi teknikler bireyin kendini gerçekleştirmesine ve yeniden keşfetmesine olanak tanır. Bu da söylediğim gibi başarılı bir hayat, olumlu düşünceler ve duyguları oluşturur. Şimdi çözüm önerilerinden bahsetmek istiyorum. Bu çözümler genel başlıklar gibi olacak. Belki size öyle hissettirecek. Biraz açıklayacağım ama yine de gelecek bölümlerde burada bahsettiğim konulara detaylı bir şekilde değineceğim. Sizler de yorumlarda bahsettiğim konularla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca değinmemi istediğiniz konuları yorumlarda söylerseniz diğer bölümlerde tabii mantıklı ve tutarlı olması kaydıyla sizlerin istediği konulardan bahsedebilirim. Yorumlarda en çok beğeni alan konuya öncelik vereceğim. Ayrıca videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Çünkü önemli olan sizlerle beraber bu yolu yürümek. Güzel olan budur. Konuya gelirsek, özgürlüğü korumak ve sınırlarını anlamak için çözüm önerileri olarak şunları yapabiliriz. Eğitime yatırım yapmalıyız mesela. Özgür bireyler düşünen bireylerdir. Tabii ciddi ve gerçek bir eğitimden bahsediyorum. Ekonomik adaleti sağlamalıyız. Birisi aç kalırken bir başkası lüks içerisinde yaşayamaz. Teknolojiyi bilinçli kullanmalıyız. Özgürlüğümüzü korumak için mahremiyetimize sahip çıkmalıyız. Bunun için gerekli önlemleri alarak paylaşım yapmanızı öneriyorum. İnsan haklarına saygıyı teşvik etmeliyiz. Her bireyin kendi hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi toplumsal düzeni oluşturur, hatta toplumsal düzenin temel taşıdır. Hukukun üstünlüğünü sağlamalıyız. Adalet sistemi bireylerin özgürlüklerini korumalı ve hak ihlallerine karşı güçlü bir savunma mekanizması sunmalıdır. Farklılıkları kabul etmeyi öğrenmeliyiz. Özgür bir toplum, herkesin kimliğine, inançlarına, yaşam tarzına ve kişilerin bireysel eksikliklerine saygı duyulan bir toplumdur. İfade özgürlüğü ile nefret söylemini ayırmalıyız. Düşüncelerimizi özgürce ifade ederken başkalarını incitmekten ve ayrımcılık yapmaktan kaçınmalıyız. Kültürel çeşitliliği desteklemeliyiz. Farklı kültürlerin özgürce var olabileceği bir toplum bireysel özgürlükleri de artırır. Sosyal adaleti güçlendirmeliyiz. Eğitim, sağlık ve istihdam gibi temel haklara herkesin eşit erişimini sağlamak özgür bir toplum için şarttır. Teknolojik bağımlılıkla mücadele etmeliyiz. Teknoloji kullanımında bilinçlenme sağlayarak bireylerin zihinsel özgürlüklerini korumalıyız. Sosyal medya okuryazarlığını artırmalıyız. Yanlış bilgi ve manipülasyonun önüne geçmek için toplumun dijital dünyada daha bilinçli hareket etmesini sağlamalıyız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız. Farklılıklara rağmen kadınların ve erkeklerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu bir toplum yaratmalıyız. Çevreyi korumalıyız. Temiz hava, su ve doğal kaynaklara erişim bireylerin özgürce yaşayabilmesi için gereklidir. Bir kere temel ihtiyaçtır. Bireylerin kişisel gelişimini desteklemeliyiz. Sanat, spor ve hobiler bireylerin kendilerini ifade edebileceği alanlar oluşturur. Çocuklar ve gençler için çok önemli bir mevzu bu. Bağımlılıklara olan yönelimi emin olun çok azaltacaktır. Lütfen bunu yapalım. Geleceğimiz için yapalım. Mahremiyeti hukuki olarak güvence altına almalıyız. Dijital çağda bireylerin kişisel verilerini korumak, özgürlükleri savunmanın bir yoludur. Özgür basını desteklemeliyiz. Bağımsız medya, bireylerin bilgiye özgürce erişimini sağlayarak
demokrasinin temelini oluşturur. Yalan ve yanlış haber yapıp insanları manipüle eden her türlü medyayı net bir dille kınıyorum. Ama bunun dışında basının özgürce bilgi aktarmasını da sonuna kadar destekliyorum tabii ki. Yerel demokrasiyi desteklemeliyiz ve önem vermeliyiz. Bireylerin kendi bölgelerinde alınan kararlara katılabilmesi, özgürlük ve katılım duygusunu güçlendirir. Ve insanlar kendileri için en doğru tercihleri yapacaklarından dolayı özgür hissedeceklerdir. Ekonomik fırsat eşitliği yaratmalıyız. Her bireyin kendi yeteneklerine uygun işlere erişim sağlayabileceği bir sistem kurmalıyız. Üniversiteden mezun bir sürü işsiz var. Bunların kendi mesleklerine göre iş imkanı sunulması ekonomiye, bilime ve topluma yarar sağlar. Göz ardı edilmemesini gönülden destekliyorum ve istiyorum. Gözetim toplumuna karşı çıkmalıyız. Devletlerin ve şirketlerin bireyleri sürekli izlediği bir sistem özgürlükleri tehdit eder. Bu konuda bilinçlenmeliyiz. Ya bir kere rahat çalışamaz ve üretemezsin ki. Bence insanların bir düzen içerisinde rahat olması gerekiyor. Yoksullukla mücadele etmeliyiz. Yoksulluk bireylerin yalnızca ekonomik değil, düşünsel ve fiziksel özgürlüklerini de kısıtlar. Bu konuyla ilgili hepimizin elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Çocuk haklarını güçlendirmeliyiz. Çocukların özgürce eğitim alma, oynama ve kendilerini ifade etme hakkını korumalıyız. Ve işçi haklarını korumalıyız. Adil çalışma koşulları bireylerin ekonomik özgürlüğünü artırır ve yaşam kalitesini yükseltir. Bireylere saygısızlık yapmamalıyız. Hassas olduğu konularda bireyleri zorlamamak gerekir. Saygılı davranış toplumun özgür hissettiği konulardan biridir. Kadınların haklarını korumalıyız ve eşitliğe önem vermeliyiz. Kadınlara fiziksel veya psikolojik şiddet uygulamamayı ve küfür etmemeyi öğrenmeliyiz. İşçi haklarını korumalıyız. Baskı altında çalışan ve hak ettikleri ücreti ve sosyal güvencelerini alamayan işçilerin bence özgürlüğü elinden alınmış sayılır. Yaşamak için çalışan bu insanların temel haklarına saygı gösterelim. Yaşlılara karşı daha nazik ve saygılı davranmalıyız. Gençlere daha özgür bir dünya inşa etmeliyiz ve onların duygularını, düşüncelerini önemsemeliyiz. Maalesef gençlerde intihar vakalarının çoğunluğu duyguları ve düşünceleri önemsenmediği için oluyor. Ekonomik faktörlerin dışında tabii. Vize sorununa özgürlük gerekiyor. Yurt dışına çıkmak isteyenler için örnek veriyorum, eğitim, ticaret, gezmek, görmek, yeni bir hayat kurmak isteyenler için gereklidir. Özellikle farklı kültürleri tanımak ve dil öğrenmek için önem arz ediyor. Bunun dışında hayvan haklarını önemsemeliyiz. Onların da bir dost, bir canlı olduğunu unutmamak gerekir. Doğaya iyi davrandığımızda bizlere daha sağlıklı bir gelecek vaat etmektedir. Bunun dışında ruh sağlığını önemsemeliyiz. Bireylerin zihinsel sağlıklarını destekleyerek onların ruhsal özgürlüklerini kazanmalarına yardımcı olmalıyız. Toplumda empatiyi arttırmalıyız. Birbirimizi anlamaya çalışmak özgürlüklerimizin çatışmasını önler. Fırsat eşitliği yaratmalıyız. Herkesin aynı olduğu haklara ve imkanlara sahip olduğu bir dünya gerçek özgürlüğü destekler. Ayrıca özgürce ticaret yapmak konusunda kısıtlamanın olmaması gerekir. Sivil toplum kuruluşlarını desteklemeliyiz. Bireylerin haklarını savunan kuruluşlar toplumsal özgürlüğün korunmasında kritik bir role sahiptir. Bilim ve teknolojiyi toplumsal fayda için kullanmalıyız. İnsan haklarını güçlendiren bireylerin yaşam kalitesini artıran teknolojilere öncelik vermeliyiz. Düşünce özgürlüğüne saygı göstermeliyiz. Hiç kimsenin düşüncelerinden dolayı yargılanmadığı bir toplumu desteklemeliyiz. Barış kültürünü yaygınlaştırmalıyız. Özgürlük, savaş ve çatışmaların olmadığı bir ortamda anlam kazanır. Barış, özgürlüklerin teminatıdır. Herkesin sesini duyabileceği mekanizmalar oluşturmalıyız. Katılımcı demokrasiyi güçlendiren platformlar ve mekanizmalar bireylerin özgürce fikirlerini ifade etmelerini sağlar. Ama şiddetin ve kaosun olmaması önemlidir. Benim özgürlük adına araştırdığım ve bulabildiğim çözüm önerileri bunlardır. Sizler de kendi hayatlarınızla ilgili
sorunlara karşı gördüğünüz ve ürettiğiniz çözüm önerilerini yorumlarınızda yazın lütfen. Sonuç olarak özgürlük bir denge işidir. Her birimizin hayatına dokunan ortak bir değer. Gelin bu değer için birlikte çalışalım. Çünkü çözüm hepimizin elinde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde yeni bir konuyla karşınızda olacağım. Kalın sağlıcakla.